Merhaba hanımlar, Ebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kız çocukları için çok güzel bir kazak modeli anlattım. Bakın bu kazağın ne önü ne arkası var. Burada mesela ek yeri var ve hiçbir şekilde ek yeri olduğu anlaşılmıyor. Burası arka kısmı. Burası kazağın ön kısmı. Bu kazak 1 yaş, 1,5-2 yaş çocuklar için uygundur. Şu motifleri büyüterek mesela daha büyük yaş grubu çalışabilirsiniz. Şimdi hanımlar kullandığım ip kartı Baby Love kare krem renginde kullandım. Diğer renkler için de elimdeki Alize Baby Best iplerim vardı. Onlardan kullandım. Krem için 2 tane ip almanız gerekli. Diğer renklerden de birer adet yeterli olacaktır. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. İsterseniz 3 milim tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Motif için öncelikle 4 tane zincir çekeceğiz. Bakın bu ip arkadan geliyor. İpin üzerinde. Bu şekilde kilitliyoruz önce. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Sonra birinci ilk zincirden geçirdik tığı. Tel aldık. Direkt çıkış yaptık. 2 zincir çektim. Şimdi bakın burada minik bir halka var. Bu halkanın içine toplam 12 tane yalancı trabzan yapacağız. Bakın tel aldım. Halkanın içinden geçirdim. Tel alarak çıkış yaptım. Şimdi bir tel daha alarak komple çıkıyorum. Toplam 12 tane yapıyoruz. 2 3 4 5. Bu ipi de böyle arkaya atalım. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Eksiklik olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi ilk yalancı trabzanın bakın şurada 2 zincirden girdik, tel aldık, direkt çıkış yaptık. Şimdi bir zincir çekerek kilitliyoruz ve keselim. Şu fazlalığı da keselim. Şimdi kahverengi renk alıyorum. Size farklı bir renk alabilirsiniz. İlk yalancı trabzanın tepesinden bir itinden ipimi taktım, düğümledim. Şimdi bu kilitleme oluyor. İkişer ikişer sık iğne yapıyoruz her tepeye. Şimdi bakın 4. Her sık iğnenin yalancı trabzanın bakın tepesine ikişer ikişer sık iğne yapıyorum. Şimdi bitirip geliyorum. Bakın 12 tane saydığımızda 12 tane bakın böyle kutucuklar olacak. Toplamda 24 tane sık iğne oluşacak. Çifter çifter saydığımızda. Şimdi ilk bakın sık iğnenin tepesinden bakın şöyle bir itinden tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Bakın sıfırladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tel aldım. Hemen yanındaki sık iğneye trabzan yapıyorum. Bakın 1 trabzan, 2 trabzan ve 3. 3 tane yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum.
Şimdi hemen yanındaki, bakın sırayla gidiyoruz. Yanındaki sık iğnenin oraya bir sık iğne daha yaptım. Bakın bir yaprağımız bitti. Şimdi ikinci yaprağa geçiş için hemen yanındaki bir ite sık iğnenin tepesine bir sık iğne daha yaptım. Şimdi 2 zincir çektim ve hemen yanındaki, bakın bu bir ite toplam 3 tane trabzan yapıyorum. Üç tane yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Hemen yanındaki bir ite sık iğne. Diğer yanına 3. yaprak için bir tane daha sık iğne. 2 zincir çektim. Şimdi bakın 3. yaprağıma geçiş yaptım. Bu şekilde toplam 8 tane yaprak yapacağız. Şimdi ben 8 tane yaprak yapıp geliyorum. Böyle devam edelim. Evet, son yaprağımı da yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi bakın hemen yanında zaten bir sık iğne kaldı. Oraya da bu şekilde batıyorum sık iğne yaparak ve bitiriyorum. Şimdi bakın hemen dibinde tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi yaprağımızı şöyle kıralım bir. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektik. Şimdi bakın burada 2 tane sık iğne var ya. Tam onun ortasına şöyle böyle biraz hafif çekiştiğini göreceksiniz. Bakın 1, 2. Tam onun ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın. Tekrardan 1, 2, 3, 4. Motife başlamak için zemin hazırlıyoruz. 4 zincir çektim. Geldim. Bakın burada sık iğne var. 2 tane sık iğnenin tam ortasına sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Bu yapraklar böyle olduğu zaman öne doğru çekin. Şimdi bu şekilde çiçeğin komple etrafını yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4. Şimdi ben burayı bitirip geliyorum hemen. Şimdi son geldik. Buraya hemen batıyoruz. Bir zincir çekerek bitiriyorum. Şimdi krem rengi motife başlıyoruz. Bakın. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Krem ipi taktım. Bakın. Şimdi başladığım yer köşe noktasıdır. Burası köşe belirliyorum. 2 zincir çektim. Toplam 3 tane yapıyorum. Bu köşenin sağ tarafı bitirirken bu yuvaya köşe yapacağım. Hiç arada bakın şu an zincir çekmiyorum. Şimdi hemen diğer ikinci kutuya geldim. 1, 2, 3. Şimdi hemen üçüncü kutuya geldim. Bu üçüncü kutu köşe olacak. Şimdi gösteriyorum size hemen. Bir, iki, üç. Şimdi 2 zincir çektim. Bakın. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum tekrardan. Bakın. Üçlü trabzan gidiyoruz. Bu ilk köşenin sağ tarafı. Ortada bir üçlü oldu.
Ve hemen üçüncü köşede bakın köşe yaptık. Şimdi hemen geliyoruz. Buraya da üçlü yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi tekrar aynı şekilde köşe yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Diğer köşeyi yaptım. Bakın tekrar 3 tane. Bakın aralarda hiç zincir yok. Sadece köşede. Şimdi diğer köşeye geldim. İki zincir çektim. İki, üç. Şimdi son bakın buraya 3. Şimdi evet bakın köşenin sağ tarafını yaptım. Şimdi sol tarafını yapacağım. 2, 3 ve 1 2 zincir çektim. Şimdi hemen ilk trabzanın tepesinden çıkış yaptım. Bakın bu şekilde bitirdim. 2 zincir çekmek zorundaydım. Çünkü burada bağlayıcı buralarda 2 zincir vardı. Zaten bu şekilde köşe yaparsak hiçbir şekilde birleşme yeri, ek yeri gözükmeyecek. Evet, şimdi diğer renk geçişini yapıyoruz. Bakın ipi kesmeyin, koparmayın çünkü diğer sırayı da krem yapacağım. Düğüm atalım. Şimdi bakın tekrar aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 3 tane şimdi trabzan yapıyorum. Bu köşenin sağ tarafı. Bakın 3 trabzan yaptım. Şimdi bakın 1 2 3 zaten atlayacağız. Zaten hazır. Bakın böyle 3 düştü. Yerleri hazır zaten. Boşluğa batıyorum. Bakın 3 2 3. Hemen geldim buraya. Bakın burası köşe değil. Köşe yeri burası. Şu an motifimiz büyüyor. 2 3. Şimdi hemen buradaki köşeye geldim. 1 2 3. Şimdi aynı şekilde 2 zincir çektim. Battım. 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde motifi büyütüyoruz. Şimdi buradaki köşeyi de yapıp bakın devam ediyorum. 3 3. Evet, şimdi geldik diğer köşeye. 1 2 3. Şimdi 2 zincir ve bu köşeyi yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Zaten bundan sonra hep bu şekilde motifi büyüteceğiz. Hemen yapıp geliyorum. Evet, son köşeye geldim. Ve bu sefer köşenin sol tarafını yapıyorum. 3 tane yaptım trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepesinden direkt çıkış yapıyorum. Ve yeşil ipimden son sıramı yaptım. Şimdi
krem yapacağım. Bakın kremi kesmemiştik. Bu aldım. Böyle kilitledim. 2 zincir çekiyorum. Şimdi aynı yeşildeki gibi yapacağız. Bakın 3 tane. Şu an köşenin sağ tarafını yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Zaten bu motif köşelerden büyüyor. Bu köşeleri yaparak. Bakın farklı bir işlem yok. Bakın beyazda birdi. Yeşilde bakın 2 tane oldu. Şimdi kremde 3 tane oldu. Her köşeden birer birer üçlü artıyor. Bu şekilde büyütüyoruz motifi. Bakın. Tabii bu motif sizin istediğiniz ebat, büyüklük. Hani ne yapacaksınız? Diyelim battaniye yapacaksınız. Ona göre büyüteceksiniz motifi. Hırka, yelek. Zaten sayfamda hırkası, yeleği birçok model anlattım. Bu motifte yaparak hırka, yelek, battaniye yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde motifi oluşturuyoruz. Ve aynı devam ediyoruz. Farklı bir işlem yok. Bir dahaki sırada da aynı buradan başlayıp sağ tarafta 3 tane ve devam ediyoruz. Bu şekilde motifi büyütüyoruz. Hemen bitirip geliyorum. Bakın geldim diğer köşeye. Ve 2 zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Evet hanımlar. Bakın motifimiz bu şekilde. Arkasını da göstereyim. Temizleyeceğim buraları. Şimdi hanımlar bu motifi hani ne yapmak istiyorsanız büyütebilirsiniz. Ben bu motiften elbise yapacağım. Benim için bu kadar yeterli oluyor ölçüsü. Şimdi enini ve boyunu size göstermek istiyorum. Bakın motifin boyu, eni de boyu da 9 santim olacak. 9 santim. Kare şeklinde minik bir motif yaptım. Sizler birer birer sıra artırarak bu motifi büyütebilirsiniz. İşte hırkalarda, battaniyelerde ne yapmak istiyorsanız yeleklerde motifi büyüterek istediğiniz ölçüye getirtirebilirsiniz. Benden bu kadar. Bir dahaki videoda bunun elbisesini size göstereceğim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Şimdi hanımlar bu motiflerden toplam 10 tane yapacağız. Çünkü elbise yapacağız uzun kollu. Şimdi 10 tane yapıp bu şekilde birleştireceğiz. Ben size 3 tane yan yana sağ ve sol köşelerde de birer tane birleştirmemiz lazım. Şimdi çok basit birleştirme. Şuradan göstereyim. Burada ipim kesmemiş. Bakın ipi koparmamıştım. Son yaptığım motifte. Normal. Bakın sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Boşluklara gelip bakın. Başka birleştirme teknikleri var. Siz onları yapabilirsiniz. Ama ben bu birleştirmeyi çok seviyorum. Hani bunu kullanıyorum sürekli zaten. Daha kolay. Daha da güzel geliyor bana göre. Ve bu şekilde birleştirdik. Şimdi bakın kesmeyelim ipi. Bakın ortada birleştiği için. Burada da birleşse de kesmeyecektim zaten. Diğer motifi bakın omuz olan. Burası omuz detayı olacak. Şurası yaka. İpi kesmeden hemen bakın
Bir sık iğne yaptım, birleştirdim. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde birleştirdim. Şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi diğer bu parçayı da birleştireceksiniz, omuzu. Şimdi burayı sonra ben birleştiririm. Sonra bakın bu iki parça ön yüzleri birbirine bakacak. Şunu da birleştirdikten sonra sadece şu omuzlarını birleştireceğiz. Hemen bunları da omuzları birleştirelim. Bakın gene aynı böyle üst üste koyuyorsunuz. Sadece burayı birleştiriyoruz. Hemen yapalım. Bir, iki, üç, dört. Bakın teknik hep aynı. Şimdi ben diğer omuzu da birleştirip hemen geliyorum. Evet hanımlar, şimdi yan tarafı birleştireceğiz. Bakın kol burada. Şimdi ne kadar birleştir. Şimdi elimiz kolumuz rahatlıkla böyle girecek, çocuğun kolu da. Zaten buradan 1 2 3 4 boşluk birleştirme yapmamız lazım. Şuradan motiften sayarsak 1 2, ikinci motiften sonra ipi taktım. 1 2 burası. Bakın kol için birazcık geniş olması lazım. Kolu rahatlıkla girsin. Şimdi ipi takıyorum. İpi kesmeyeceğiz. Çünkü altına örnek kuracağız. 3 4. Evet. Şimdi bitirdik. Döndürelim. Hiç ip kesmeden bu altına şu deseni kuracağız. Üçlü üçlü önce bir gideceğiz. 2 zincir çektim. Hemen bakın boşluk var ya, bu köşeyi birleştirme. Bakın üçlü yapıyorum. 3 geldim. 3. Bakın bu şekilde. Bak 3 3 gidiyorum. Şuraya da 3 yapacaksınız. Sonra geleceksiniz mesela şu boşluğa 3, buraya 3. Bu ortaya değil ama bakın şuraya köşelerdeki içine batacaksınız. Ve çok güzel muntazam şekilde oluşacak. Şimdi geliyorum hemen. Bak geldim. Gösterdiğim yere. Bakın boşluk. Buraya 3. Şimdi buraya da 3. Bu şekilde komple çevresini dönelim. Ondan sonra desenine geçeceğiz. Bakın komple düz gittim. Şimdi birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu tam ortaya böyle yelpaze şeklinde yapacağız. Bakın 3 tane atlıyoruz. Tam bunun ortasına toplam 6 tane trabzan yapıyoruz aynı yere. Şu an 3 4
5, 6. Bakın 2, 4, 6. Şimdi bakın hemen geliyorum. Hemen bu boşluktaki biriteye sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde bakın hemen geliyorum. Tam boşluktaki trabzanın biritine 6 tane trabzan yapıyorum. Tabi bu deseni istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Geldim boşluğa. Şimdi bakın komple çevresini bununla bitirelim. Bakın böyle çok güzel bir desen oluşuyor. Şimdi bunun komple çevresini bitirelim. Ondan sonra yakaya geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın alt kısmını ördüm güzelce. Biraz uzaklaştırayım. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi hemen yakasına geçelim. Trabzan öncelikle yapacağız. Tam omuzdan başlayalım. Şimdi hanımlar bakın. Hemen trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle. Yakayı lastikli yapacağız. Çünkü yakayı güzel böyle toplasın. Boşluklara batmıyorum. Bakın trabzanların biritlerine batıyorum. Sakın boşluklara bakın, şimdi geldik mesela boşluk burası. Boşluğa batmayın. Bakın şöyle zincirin tepesinden, ortasından girin. Böyle zincirlere batın. Şunu şöyle içeri alayım. Evet bakın geldik. Şu tam eki olan yere trabzan yaptım. Bakın 2 tane zincir vardı zaten burada. Buraya da aynı şekilde 2 zincir yapıyoruz. 2 trabzan. 2 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde bakın ek yerlerinde aynı böyle devam edelim. Komple etrafını bakın yakanın. Şu an yakanın komple etrafını, arkayı da trabzan yapıp gelelim. Evet, yakanın komple etrafını trabzan yaptım. Evet geldik şimdi. Bakın omuzdan başladım. Güzel dursun diye, anlaşılmıyor zaten omuzda ek yeri. Şimdi bakın birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Şimdi önden bir tane alıyorum. Arkadan bir. Şimdi köşe kısma gelene kadar bu şekilde önden bir, arkadan bir alıyoruz. Köşe kısımlarında kestirme yapacağız. Evet geldik. Bakın. Şuralar köşe kısımları, arkada da aynı şekilde.
Buralarda kestirme yapacağız. Şimdi hemen size gösteriyorum kestirmeyi. Bakın geldim. Şimdi şunu 2 tane aldım. Önden 1. Arkadan 2 tane alıyorum. Önden 1. Bakın. Burayı yapmamın sebebi yuvarlak bir şekilde düşürmek içindi. Şimdi zaten yeteri kadar geniş bir yaka. Bir kestirme daha yapacağım. Önden almıştım. Şimdi şuradan bir kestirme daha yapıyorum ve 3 tane kestirme ile bitiriyorum. Şimdi diğer yakaya geliyorum hemen. Bakın. Bu şekilde kestirdim. Şimdi hemen buradan buraya geliyorum. Burayı da göstereceğim. Arkayı da siz yapacaksınız. Evet bakın geldim. Şu an ya ön arka zaten fark etmiyor şu an. Geldim hemen. Bakın aynı şekilde yapacağız. 3 tane kestirme yapacağız. Şimdi önden bir tane aldım. Şimdi arkadan 2 tane alıyorum. Önden 1. Tekrar arkadan 2 tane alıyorum. Önden 1. Şimdi son kestirmeyi de yapıyorum. Evet, şimdi dümdüz devam ediyoruz diğer köşeye gelene kadar. Bu şekilde buradaki son 2 tane kestirmeyi yapıp sonra ikinci lastiğe geçeceğiz, sıraya geçeceğiz. Evet, bakın son lastik trabzanı yaptım. Şimdi arkadan düştü. Mesela 2 tane düştüğü zaman ikisini bir alın. Sıkıntı olmaz. Şimdi bakın bir sıra daha gideceğim. Belki 2 sıra daha gidebilirim lastik. Şimdi bakın önden aldım. Arkadan. Öndekini önden. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde komple çevresini gidiyoruz. Yakayı tabi isterseniz bu son sıra yapabilirsiniz. Bir sıra daha gidebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi şu an örüyorum. Ama ben bir sıra daha gidebilirim. Şu an hani kestirme yaptığımız yere geleceğim. Orayı göstermek istiyorum. Bakın. Yaka bu şekilde. Bakın. Yaka genişlikliği bayağı iyi. Hani çocuk rahatlıkla boğazından geçebilir. Hatta bu sırada da kestirme yapabilirsiniz. Eğer çok geniş düştüyse. Şimdi geldik. Evet. Şöyle. Mesela çok geniş düştü. Şurayı arkadan aldık ya bunu. Bunu arkadan aldık. Şu önden 2 tane alıyoruz. Arka iptal oluyor. Arkadaki trabzan iptal oluyor. Şimdi hemen yanındaki trabzandan bakın kestiriyoruz. Ama bu görüntü kötü gözüktüğü için ben hep ilk sırada kestirme yaparım. Hani bunu pek tercih etmiyorum. Ama tabii sizin göz zevkinize bağlı biraz daha. Ama bakayım şöyle bir bakın nasıl olacak. Biraz örelim. Yani bu şekilde de kestirme oluyor. Ama benim hoşuma gitmiyor bu görüntü. Onun için. Ama siz tabii yapabilirsiniz. Hani ben sevmiyorum. Biraz güzel gözüksün, güzel düşsün. Bu minik detaylar örgüye gerçekten muntazamlık katıyor. Şimdi bakın ikinci sırayı da böyle bitiriyorum. Ben üçü de yaparım. Öyle gözüküyor. Bakayım. Evet, üçü de yapmak istiyorum ben. Bir tane daha, bir sıra daha gitmek istiyorum. Bu şekilde yakayı tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Ondan sonra kola geçeceğiz. Ben şimdi yakamı bitireyim, bir sıra daha atacağım. Ondan sonra kola başlayacağız.
Evet hanımlar, bakın robamızı güzelce bitirdim ve bir kolu ördüm sizin için önceden. Şimdi aynı bu şekilde kol yapacağız. Şimdi diğer kolumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi bakın, burası koltuk altı tam. Koltuk altında ipi takalım. Hemen bir iki zincir çekelim. Buraya bir trabzan yapalım. Şimdi hemen bakın buraya, bakın 3 tane var ya, 1 2 3, hemen buradaki boşluğa batalım. 1 2 3. Şimdi 2 zincir, tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın tel aldım tekrardan. Tam şimdi bakıyorum burada. Tam bakın ek yere geldim. Burası iki motifin birleştiği yer. Bunun içine şu şekilde batın. Trabzan yapın. Şimdi hemen bakın 1 2 3. Hemen yanındaki motife geldik. Aynı şekilde 1 2 3. Şimdi 2 zincir. Boşluğa gene aynı yere 1 2 3. Bu şekilde kolu öreceğiz. Şimdi geldik, tel aldım. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Şimdi bakın bir trabzan, bir de bakın bir trabzan, bir de üçlü yapıp iki zincir çekip üçlü yapıyoruz. Şimdi 3 2 zincir çektim. 1 2 ve 3. Şimdi ne yapıyorum? Bir trabzan. Şimdi bakın buraya geldim. Hemen bakın buraya ek yerine bunu kuracağız mecburen. Geldik boşluğa. 1 2 3 1 2 zincir. Aynı şekilde aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi hemen geldim boşluğa, bir trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar deseni kuruyorum. Bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet bakın geldim, son üçlüyü yaptım. Bakın başlarken bir trabzan yapmıştı. Şimdi bu trabzanın hemen biritinden tam tepesine, biritine battım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan aynı yere batıyorum. Bakın aynı yere battım. Şimdi artık bundan sonra bu şekilde gideceğiz. Örnek kaymıyor. Koltuk altı burada. Bakın her başlarken 2 zincir bir trabzan yaptık. Şimdi bundan sonra hep bu işlem bu şekilde gidecek. Bakın dönüyorum. 2 zincir. Bakın. Tekrar aynı yere 3 tane. Bakın farklı bir işlem yok. Bir trabzan. Şimdi hemen geldim boşluğa. Bakın. 3 tane şu an trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir. Aynı yere 3 tane trabzan. Şimdi hemen trabzanın tepesine geldim. Bir trabzan yaptım. Boşluğa 3 tane. Şimdi 2 zincir. Ve bu şekilde bundan sonra örüyoruz. Bu kolu bakın.
Buradan buraya ölçtüğümde 21 santimdi. Sonra kol lastiği yaptım. Kolu aynı bu şekilde örün. Bakın dümdüz oluyor. Bakın koltuk altı da burası. Hiç yani o kadar güzel düştü ki bu örnek. Hani bu şekilde hiç örneğiniz kaymıyor. Yanlış bir şey de yapmıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi şu manşet kısmını size göstermek istiyorum. Şimdi ben hemen burayı söküyorum. Evet hanımlar, şimdi burada toplam 14 sıra var. Modelli olduğu için, böyle desenli olduğu için çabuk büyüdü. Normalde başka bir desen ya da düz örmüş olsaydık 14 sırada şu kadar bir şey olacaktı. Şimdi hanımlar bakın, kolu ördük. Buradan buraya ölçtüğümde 21 santim oluyor. Bir yaş için ideal. Tabii siz daha büyük yapmak isteyenler varsa biraz daha örsün, bir iki sıra daha artsın. Ya da penyenin kol ölçüsünü alarak o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi komple önce trabzan yapıyoruz. Bakın, farklı bir işlem yapmıyoruz. Bu sıraları hep trabzan dolduruyoruz. Burayı da böyle bakayım ne yapmışım burada. Ben bunu normalde sökecektim, sonra kıyamadım. Boşluğa batmışım. Boşluğa bir tane yapıyorum. Ve trabzanın biriklerine batarak normal trabzan yapıyoruz. Bakın böyle her tepeye birer birer örüyoruz. Ondan sonra lastik yapacağız zaten. Kestirme yapacağız. Şimdi bu sırayı böyle bitirelim. Hemen geleyim. Burayı böyle komple buraya kadar geliyorum. Evet, şimdi bakın birleştiriyorum. Tepesinden birinden girdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şimdi hanımlar bakın. Böyle önden bir tane aldım. Çok geniş bir kol olduğu için arkadan 2 değil 3 alacağız. Bakın. Bakın 1, 2, 3. 3 tane trabzan tığın gerisinde kalacak. Bakın bu boşluktan. Bakın 1, 2, 3 trabzan. Bu şekilde tığı geçirdim. Tel aldım. Direkt çıkıyorum. Ve normal trabzan yapıyorum. Şimdi önden bir tane alıyorum. Arkadan bakın 1, 2, 3 tane aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi önden bir alıyorum. Bu şekilde kol evini, koldaki manşet kısmını yapıyoruz. Önden bir, bakın arkadan 3 tane alıyorum ve direkt çıkış yapıyorum. Şimdi komple sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sonra diğer sıraya geçelim. Evet, son yaptım ve bitirdim. Arkadan aldım. 2 tane kalmıştı. O sıkıntı olmuyor. Şimdi hemen birleştiriyoruz ilk trabzandan. Şimdi hanımlar bakın. Öndekini önden aldım. Bakın 3 taneyi 1'e düşürmüştük. Şimdi arkadakini arkadan alıyoruz. Lastik formu bu şekilde oluyor. Bakın öndekini önden, şu an arkadan aldım. Şimdi önden alıyorum. Şimdi arkadan alıyorum. Bu şekilde kol evinin lastiğini yapıyoruz. Şimdi toplamda ben kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4. 4 sıra örmüşüm. Şu an 3. sırayı örüyorum. Trabzanla birlikte. Bir sıra daha lastik yaparak kol evini bitireceğim. Diğer sıraya geçtiğimizde de aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Bakın farklı bir işlem yok. Lastiği yaparken elinizi gevşek tutun. Böyle sıkı yapmayın. Çünkü kol evi burası. Hani eli bilek rahatlıkla geçsin. Zaten güzel bir genişliğe sahip. Çocuk rahatlıkla kolunu geçirebilir. Şimdi böyle yapıyoruz.
bilek kısmını bitiriyorum. Şu an kesmediğim videoyu. Diğer sıraya da gösterip bitireceğim. Lastik yerini siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi bakın geldim 3. sıraya. Öndekini önden aldım. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Bu arada apartmanımızda inşaat oluyor. Yan tarafımızda da inşaat var. Yani o yüzden sürekli tamirat sesleri geliyor. Yani gün boyunca. Video da çekmek zorundayım. İnşaat sesleri de bitmek bilmiyor. O yüzden hani kusura bakmayın. Böyle devam edip bitirelim son sıramıza. Evet hanımlar, böyle bir elbise robasını nasıl kazağa çevirebiliriz? Çok güzel bir teknik uygulayacağız buna. Şimdi ben size göstermek istiyorum. Bu robayı şimdi fark etmiyor zaten. Önü ve arkası aynı. Değişmiyor bakın. Şimdi bakın, tam ortası şurası. Şimdi normalde bu koldaki deseni bunların üzerine koyabilirim. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü şu parça çok güzel. Sanki altından bu örnek çıkar gibi yapacağız. O efekti vermek için. Şimdi şöyle bakın. Bu biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi bakın 6 tane yaptığımızın trabzanın biriti burada. Böyle çevirelim. Şu teli şuradan aldık. Şöyle düğüm yaptık. Şimdi buraya deseni kuracağız. Önce bakın. Şimdi ek yeri belli olmaması için buradaki desenin, bakın koldaki desenin önce sağ tarafını yapacağız. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın zincir çekmeden geldik buraya. Bakın şurası sık iğne ve trabzan biritinin altındaki teli burası. Şu kelde bakın böyle çevirdikten sonra tel alın böyle. Buraya trabzan yapıyorsunuz. Sonra geldik bakın gene aynı yere. Şimdi buradaki telde 1 2 3. Şimdi 2 tane zincir. Şimdi tekrar 1 2 3. Bakın örneği kurduk. Şimdi geldik. Bakın geldik. Şu sık iğnenin tam altındaki görüyorsunuz teli. O telden şöyle yapın. Arkadan. Bakın şöyle. Ben bakın şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Göstereyim. Şöyle aldınız, geçirdiniz. Tığ, tel aldınız ve bir trabzan. Geldik buraya. Burada da aynı şekilde. Bakın tel. Bu telden tığ geçirdik. Trabzan yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 2 zincir. Tekrar 1 2 3. Şimdi geldik. Bakın sık iğnenin olduğu yere. Bakın şu alttaki tel. Şu tele şuradan girdim. Ve trabzan yaptım. Bu şekilde komple çevresini dönelim. Sonra ikinci sırayı göstereceğim size. Hemen burayı yapıp geliyorum. Evet bakın yaptım. Az kaldı. Şimdi son deseni yapıyorum. 1-2 zincir çektik. Zaten koldaki aynı desen, farklı bir işlem yok. Şimdi geldik şöyle. Evet, şimdi bakın ek yerine birleştirmeye geldim. Çok basit burası. Burayı böyle başlamamın sebebi yani hiç anlaşılmayacak ek yeri. Çok da güzel olacak.
Şimdi bakın. Önce desenin sağ kısmını yaptık. Şimdi sol tarafını yaptık. Şimdi 2 zincir çektik. Hemen tepeden girdim, birleştirdim. Bakın. İlk yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi 2 zincir çektim. Bu boşluğa aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Gene desenin, bakın bu üçlü trabzanın sağ tarafını yapmış oldum. Bakın. Sonra bitirirken 2 zincir çekeceğim. Şimdi daha kolay oldu işlemimiz. Aynı koldaki gibi. Bakın trabzanların tepelerine, biriklerine bir trabzan. Şimdi bu boşluklara 3 tane yapıyoruz. Bakın 3, 2 zincir, 3. Ve bu şekilde kazağı öreceğiz. Şimdi geldim. Trabzan tepesi. Bakın koldaki işlemle aynı birebir yapıyorum. Farklı bir işlem yok. Sadece birleştirme yerini gösterdim. O da bakın neden bu şekilde yaptım. Ek yeri belli olmaması için. Bakın koltuk altında ek yeri belli oluyor. Bunu burada yapmak zorundaydım. Çünkü tam koltuk altı dikişi gibi durdu. Ve pek de şey durmuyor yani. Absürt durmuyor. Ama burada bakın bu motifte buradan trabzandan başlamış olacaktım. Ve burası birazcık belli edecekti kendini. Ama bu şekilde eğer başladığım için hiçbir şekilde belli etmiyor kendini. Şimdi hanımlar toplam işte siz 10 sıra 14 sıra çocuğunuzun hırka, kazak modeline göre uzatabilirsiniz bu ölçüyü. Ben işte birazcık kısa, crop tarzı bir kazak olsun istiyorum. Onun için bir 10 sıra ya da belki de 9 sıra ördükten sonra bitireceğim. Şimdi ben örüyorum, devam ediyorum sıraya. Böyle git gel yaparak bu ek birleştirme yerine de bakın buraya geldiğim zaman 3 tane yapacağım. 2 zincir çekeceğim. Buradaki işlem gibi yaptıktan sonra birkaç sıra örelim ve bitirelim. Ondan sonra en son altındaki deseni göstereceğim size. Evet hanımlar bakın toplam 8 sıra ördüm. Ben biraz crop tarzı bir kazak istediğim için bu kadar ördüm. Ama sizler tabii daha uzun bir kazak yapabilirsiniz. Renk geçişi yaptım. Bu alttaki deseni yeşil olsun istedim. Ama son bir sırasında aynı şekilde yaptım. İpi bakın buradan taktım. Yine üçlü sağ yapıp ördüm. Şimdi burada işlem yapacağız. Aynı şu örneği buraya kuracağız. Şimdi yakınlaştırıyorum hemen. Burada 2 zincir çekelim. Toplam buraya 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapalım. Şimdi bakın bu yeşil olan yere sık iğne yapıyoruz. Şimdi tel aldım. Buraya toplam 8 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bakın bu trabzanın tepesine biritine sık iğne yapıyorum. Bakın geldik buraya 8 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın bu şekilde desen oluşturuyoruz. Ve çok da güzel bir desen oluştu. Ve sık iğne yapıyoruz. Bakın ek yeri şurası. Fark ettiyseniz hiçbir şekilde ek yeri belli olmuyor.
Şimdi buranın 4 yapmamın sebebi bitirirken de 4 yapıp birleştireceğim ve hiçbir şekilde ek yeri anlaşılmayacak. Şimdi hemen bitirip geliyorum. Aynı bu şekilde komple etrafını dönüyorsunuz. Evet, bakın komple geldim. Şimdi başladığım noktaya geldim. Ne yapacaktık? 4 tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Ne yapıyoruz? Şimdi hemen ilk biritten girdik. Direkt çıkış yaptık ve hiçbir şekilde ek yeri anlaşılmadı. Evet, ipi kesiyoruz ve hırkamız bitiyor. Şimdi biraz uzaklaştırmak istiyorum. Evet, kazağımız bu şekilde bitti. Bakın crop tarzı. Biraz da uzun, yani rahatlıkla bebeğin bebeğe fazla göbek üstü değil, yani göbek üstü olması için şurada falan bitmesi lazım. Normal bildiğiniz kazak oldu. Bir tık daha uzun isteyenler bir sıra daha örebilir. Şimdi bu kazak aslında rahatlıkla 2 yaş, 2,5 yaş giyebilir. Bakın enini ölçtüğümde 29 santim. Kol boyunu ölçtüğümde bakın 22, pardon kısa tutmuşum. 23 santim. Bakın omuzdan da etek boyu ölçtüğümde 31 santim. Rahatlıkla 1,5-2 yaş bir bebek giyebilir. Kazağımız bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şimdiden herkese kolay gelsin. YouTube kanalıma abone olursanız yorumlarınızı da bekliyorum. YouTube kanalıma tabii abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin destekleri çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.